Evet. İki cihazda da görüntü dengeleme açık. İki cihazda da 4K 30 FPS. Şu an elimi gördüğünüz 11T Pro. Şu an parmağımı gördüğünüz S20 FE. Köpeği de görüyorsunuz, arkasından takip etmek olmaz. Saldırır falan akşam akşam. İki telefon da aynı düzene tutturulmuş vaziyette. Yani birini bir elimde, birini öbür elimde tutmuyorum. İlk gördüğüm şeyi söylemek gerekirse, iki cihazda ACE dolayısıyla kamera performanslarını ciddi manada batırıyorlar. Özellikle düşük ışıkta. Şöyle bir sabit duralım. Sensör boyutları hakkında bilgi vermek gerekirse, birinde IMX555 var, öbüründe HM2 var. 555 1/1.72 inç, HM2 1/1.52 inç. Yani HM2 yani 11T Pro'daki sensör daha büyük. 11T Pro'nun sıkıntısı şu: 11T Pro'da o iş yok. 888 var 11T Pro'dan, 865 var. S20F'de burada ISP avantajı var diyebiliriz 888 için. 4K 30 FPS'te iki cihazında performansı bu şekildeydi. Şimdi ben şöyle dönelim. Köpek de gitmiştir herhalde. Şimdi Kütahya Garı'na bakıyorum. Bence bu Kütahya Garı'nın yazdığı yerde şey daha iyi, FE daha iyi. Ekrandan gördüğüm kadarıyla. Durduruyorum. İkisinin de ACE'ini kapatıp 4K 30 FPS'te öyle devam edeceğim. İkisinin de Pro video modunda devam edeceğim. Çünkü şöyle bir durum var. 11T Pro'da görüntü dengelemeyi sadece Pro modda kapatabiliyoruz. S20F için de gördüğüm kadarıyla Pro modda ilginç bir şekilde daha iyi çekiyor. Özellikle 4K 60 FPS'te. Pro moddan kastım da şu: İkisinde de Pro modu açıyoruz ama otomatik ayarlara dokunmuyoruz. Böyle bir ilginçlik var. Bunu ben zaten S20F ile ilgili bir videoda zaten göstermiştim. Durduralım. Evet. İkisi de 4K 30 FPS'te. Bu arada videoyu 4K 60 yayınlarım. Çünkü araya 4K 60 görüntüler de sıkıştıracağım. 60 FPS olduğu yerde tam görürsünüz. 30 FPS olduğu yerde 30 FPS. Şimdi ikisinde de ACE kapalı. Benim görüşümü almak isterseniz söyleyeyim. Hani bu videodan bağımsız iki ürünü de deniyorum. Eğer bir gimbal kullanıyorsanız ve Pro modda video çekecekseniz, yani bir sabitleme derdiniz olmayacaksa, ben video için S20F'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela şuraya bakın. Duvara. Işık olarak da bakın. Yukarıda sarı ışık var. Bu bildiğiniz turuncu sokak ışığı. Bu turuncu sokak ışığı, yani ortamda turuncu. Şimdi Samsung'un bir turuncu çekme eğilimi var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok ama Xiaomi'nin de çok ciddi bir beyaz çekme eğilimi var. Yüksek ISO kullanma eğilimi var. Net bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle tabelaya bakalım. Evet. Belki kamera camının lensinin temizlenmesinler diye diyeceğim ama şu tekli sokak ışığında ışığın dağılması şeyde daha iyi. 11T Pro'da daha iyi. Böyle gidelim. Böyle bir yürüyüş. Hem hazır. Siz bunu izlerken deneyimlerimden de bahsedeyim. Ve hatta iki cihazda da görüntü sabitlemeyi açalım ve 4K 60 FPS'e geçelim. Ama yine iki cihazı da Pro modda tutacağım. Bunu da söyleyeyim. Çünkü özellikle 4K 60 FPS'te ACE açık veya kapalı hiç fark etmez. S20 FE çok daha iyi çekiyor. Normal otomatik moduna göre. Öyle bir ilginçlik var. Hemen durdurup başlatıyorum. Şimdi iki cihaz da Pro modda ama Pro moddayken ayarlar otomatikte. Görüntünün ciddi manada karanlık olduğunu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Neden?
Nedeni şu arkadaşlar. 11T Pro artık neyden olduğunu bilmiyorum. Bir ihtimal, ne ihtimal düşünüyor derseniz, muhtemelen HM2 öyle çok üst seviye bir kamera sensörü değil. IMX555 sadece Samsung'un S serisi amiral gemilerinde kullanan bir sensör. Ama HM2'yi biz Redmi Note 10 Pro'da da görüyoruz. HM2 çok üst seviye bir sensör olmadığı için 4K 60 FPS'te baş edemiyor. Yine 4K 60 FPS video çekiyorsunuz ama çok zorlandığı için sensör daha büyük olmasına rağmen ışık alma kabiliyeti ciddi manada düşüyor gibi geldi bana. Evet bak 60 FPS şeyde de düşüyor. Adını siz söyleyin. S20F'de de düşüyor ama fark çok bariz. Özellikle ışık iyice düştüğünde hiçbir şekilde baş edemiyor 11T Pro. 11T Pro'nun da bir güzelliği var. Bunu da bahsetmek istiyorum. Mesela diyelim ki hemen buradan ayarlayayım. Enstantane hızı. Şöyle bakalım. Bakın S20F'nin enstantane hızını en fazla 1/60'a kadar indirebiliyoruz. Dahası yok. Şu an oynuyorum bakın. 1/60'a kadar indiriyoruz. 11T Pro'da hemen bunu otomatiğe geri çevireyim ben. 11T Pro'da enstantane hızını FPS ne olursa olsun bakın 1/30'a indirdim. Tamam 1/30'a indirdiğim için şu an video 4K 60 FPS'ten çıktı. Çünkü sizin 60 FPS çekebilmeniz için enstantane hızınızın en aşağı 1/60 olması gerekiyor. 30 FPS'ten 60 FPS'ten kaybediyorsunuz ama böyle bir detay var. Daha güzelini söyleyeyim. 60'da değil de siz bunu 4K 30'da çekiyorsanız cihaz enstantane hızını 1/8'lere kadar indirebiliyor. Evet orada da 30 FPS çekemiyorsunuz artık ve görüntü ciddi manada kasıyormuş gibi oluyor ama sabit bir görüntünün videosunu çekecekseniz ve bu videoyu hızlandıracaksanız burada şey olabilir. Bu işe yarayabilir. Ben bu özelliğin S20F'nin Pro modunda da olmasını isterdim. Hemen ikisini de otomatik moda alayım. Zaten S20F otomatik moddaydı. Şunu da söylemek lazım. S20F eğer otomatik moddaysa 1/90 ile çekme eğiliminde 1/90 ile çekerken de ISO 4000. ISO'yu 4000 üzerine şeyde çıkaramıyoruz. 11T Pro'da yok S20F'de 4000 üzerine, daha doğrusu siz 50 ayarlarsanız 3200'ün üzerine çıkaramıyorsunuz. Eğer siz her şeyi otomatikte bırakırsanız Pro modda kendisi 4000'e kadar çıkıyor. Bu arada enstantane hızıyla oynayayım hala 4000'de olsun olmuyor. Siz enstantane hızıyla oynadığınız an ISO'yu 3200 en fazla çıkarıyor. 11T Pro'da bakayım. Bunu denedim hatırlamıyorum. 50-6400'e kadar çıkarabiliyoruz. Şu an 6400'de. Şu an 100'de. Netleyemeyeceğiz. Otomatiğe alayım şöyle. Netledim. Şöyle nereden gidelim? Şuradan devam edelim. Bence bunlar güzel. Şöyle bir hız tabelası var. Hız tabelasını netliyorum. İki cihazda da. Yani 60 FPS çekiyorsanız bir de gimbal'la çekiyorsanız ya direkt tartışmasız S20F. 60 FPS'te direkt tartışmasız S20F. Bu muhtemelen daha üst seviye Xiaomi'lerde böyle olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer siz şey yaparsanız adını siz söyleyin. Ya Xiaomi 12'de bile böyle olmaz bu. Çünkü onlardaki sensörler çok daha üst seviye. Bunu da belirtmek istiyorum. Diyelim 4K 60 Pro mod böyleydi. Hemen ön kameralara geçmek istiyorum ama. Evet. Şimdi iki cihazın da ön kamera çekim yapıyorum. Üstteki 11T Pro, alttaki S20F. S20F'de tripodun altına takıldı. Açı farkı neden? Açı farkı neden önce onu söyleyeyim. Üstteki cihaz 11T Pro ön kamerada 1080p 60 FPS'in üzerinde video çekemiyor. S20F 4K 30 ile 4K 60 ile çekebiliyor ancak 1080p 60 FPS'in üzerinde ön kamerada, arka kamerada değil, görüntü sabitleme açamıyor. Durum bu şekilde. Yani burayı çok test etmeye gerek yok. S20F'nin bir 1080p 60'ını da göstereyim. Sonra arka kameraya geri döneceğim. Yardımcı kameralar otomatik modda bir bakalım diyorum.
Evet. Şimdi iki cihazda da görüntü sabitleme açık. Şöyle arkaya bakalım. Yemin ediyorum kolum ağrıdı. Onu da söylemek lazım. Bu şekilde ikisi de yani görüntüyü sabitleyeceğiz diye yani çok absürt bir yakınlaştırma yapıyor. Benim tavsiyem şu. Ya bunlara gece gimbal lazım arkadaşlar. En âlâ, en kral, en makbul telefona bile gece gimbal harika olsun, ön olsun. Lazım çünkü cihazların o hisleri yetmiyor. O hissin yetmemesi bir kenara. Ace işin içine girince çok fena batırıyor. En iyisinde bile çok fena batırıyor. Bunu da söylemek lazım. Gimbal gece gündüz değil. Gece video deneyimini inanılmaz artırıyor. Bunu rahatlıkla söylerim. Gimbal almayı düşünüyorum ama açık konuşmak gerekirse fiyatlar fazla ve şu an değer mi açık konuşmak gerekirse tartışılır. Evet. İki cihazda da görüntü sabitleme açık. 1080p 30 fps. Az önce 60 fps vardı. 1080p 30 fps. Bu şekilde. Kolum ağrıdı, şunu şöyle diğer elime düşürmeyecek konumda alayım diyeceğim de pek alamayacağım gibi duruyor. Ön taraf bu şekildeydi. Arka taraftaki diğer kameralara geçelim. Evet. İki cihazda 4K 30. Çok karanlık ve çok zorlu bir senaryodayız. Ya şöyle düşünün, bir çevre yolundayız. Şuralarda ışık var. Şurada ışık. Yok işte şurada bir tane sokak lambası var. Ortamı hayal edin diye söylüyorum. Şimdi bir bilgi vereyim. Evet, ana kameralar var dedim ama 11T Pro'da optik zoom kamerası yok. S20F'de optik zoom kamerası var. 3x optik zoom. Ve bu kamerada OIS de var. Optik görüntü sabitleyici. Hem ana kamerada var hem OIS de var. 11T Pro'da hiçbirinde yok. S20F'de 2 tane var. Öncelikle bir de acaba geniş açı kameraya geçiyor mu? Şöyle deneyelim. Bakın. Siz 4K 30'da 11T Pro'da ana kamerayla başladığınızda geniş açı kameraya geçemiyorsunuz. Neden? Nedenini söyleyeyim. Çünkü 11T Pro geniş açı kamerayla çekemiyor 4K 30. FE çekiyor. Görüntü kalitesi ne kadar iyidir? O bir tartışma konusu ama çekiyor mu? Evet, çekiyor. Işıklı bir ortamda olur. Işıklı bir ortamda çekmek istediğiniz çekemiyor. Bir de madem ikisiyle de zoom yapalım. Şöyle 3x'e geçtik. S20F 12x zoom yapıyor. En fazla 6x gidiyor 11T Pro. S20F netleyemedi ama şöyle bir deneyelim. Yok, hala netleyemedi. 6x yapalım ikisinde. Evet, optik zoom'da S20F netleyemedi. Biraz netler gibi oldu. Netlese iyi olacak, hoş olacak da olmuyor. Şimdi madem ne yaptık? 4K 30'da gördük. Hani S20F'nin kamera geçişlerini de göstereyim ben bari. Şöyle 1x'e geçti. Muhtemelen 3x'e geçmedi arkadaşlar. Çünkü düşük ışıkta otomatik değiştiriyor siz kamera asistanı kullanmazsanız. Şimdi onu konuşmaya gerek, yani kullanmaya gerek yok. Onu S20F'nin müstakil kamera konusunda konuşuruz. Şöyle zoom yapayım. 12x'ten geniş açıya geçeyim. Yani takılma var mı yok mu görürsünüz. Kararı ona göre verirsiniz. Bir de madem boş bir alanda şöyle dildana gibi koşalım da şunların optik görüntü sabitleyicisini bir deneyelim. Evet. Şöyle bir evet, şöyle bir petrol istasyonu var. Hangisi bu? BP. Gider ayak reklamını da yapmış olduk. Şöyle bir çekelim.
Cihazın kendi otomatik netlemesi bu şekilde. BP'ye bir netlemeye çalışalım. Valla bana sorarsanız şeyin dinamik aralığı daha iyi. F'nin dinamik aralığı ya çok bariz bir şekilde daha iyi. Bunu kabul etmek lazım. Bunları bir de ben video edit programında şöyle düz tutayım da bir şey yaparım. Adını siz söyleyin, zoom yaparım. Şöyle bir şey daha denemek istiyorum. Geniş açı kamerada bana biraz daha böyle sabit geldi. Onu da bir deneyelim. 11 tempoda geriye gidemiyoruz. Evet, düşüş performans ciddi manada düşüyor ama en iyisi de bu oluyor. Hemen şimdi şeye geçeceğim. 1080p 30'da 60, çünkü S20F'nin geniş açı kamerası 60 FPS'te çekemiyor 1080p olsa bile. 1080p 30'da iki cihazın süper stabil modunda değil de düz modunda deneyelim, sonra süper stabil modunda deneriz. Şimdi arkadaşlar şu an ikisi de değil. 11 Pro 1080p 30'da, S20F 4K 30'da. Çünkü dediğim gibi FE 4K 30 FPS'te geniş açı kamerayla çekim yapabiliyor. Şöyle yürüyelim. İkisinde de aynı anda genişle çalacağım ama şeyde bir geniş açıya böyle tek tuşla geniş açıya geçiş kısmı yok. S20F'de var. Önce S20F ile geçeyim. Geçtim. Kasmayı görürsünüz. Şimdi 11 Pro ile geçiyorum. Geçiş sorunlu. S20F'de mükemmel mi? Değil. Ama 11 Pro'da daha sorunlu bir geldi bana. Şöyle 1x'e geçeyim. Mesela doğrudan ben 1x'e geçeceğim. Yok. Bunda böyle bir tuşa basıyorsunuz. 1x'e geçiyor. Ayrıca yakınlaştırma tuşuna bastığınızda çıkıyor mu? Yok. Basılı tuttuğunuzda mesela siz 1.1, 1.2'ye de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Veya çeşitli değerler verilmiş size, böyle göstereyim hemen. 10x'e direkt bir basamadık ya. 10x'e direkt gidiyor. Buradan geniş açıya geçelim. Bu şekilde. Şöyle geniş açıya geçelim. Burada bu şekilde. Bakın. Geniş açı kamerasında düşük ışık performansı bence FE'nin daha iyi. Şöyle iki cihazı da ana kameraya alalım. Bir kez daha şöyle ana kameradan geniş açıya geçmek istiyorum. FE'nin 4K 30 geniş açısı ana kamerası. Geniş açısı ana kamerası. Geniş açısı ana kamerası. Buradan 11 Pro geniş açı ana kamera. Böyle birden geçiş yok. Geniş açı ana kamera 1.2. Geniş açı ana kamera. Buradaki geçiş böyle. Bir de şöyle ikisini de geniş açı alalım. Koşmayalım şimdi. Koşulacak bir yerde değilim. İnsanlar yanlış anlayabilir. Kimse olmasa da biraz daha az önce yerleşim yerinde değildim bir nevi. Düz geniş açıda bir yürüyelim, nasıl olacak? Şimdi bunları durduracağım ve süper stabil moduna geçeceğim. Hemen süper stabil moduna geçeyim. Şimdi iki cihaz da süper stabil modunda. Evet, iki cihaz da süper stabil modunda ama iki cihaz da ancak bunu 1080p 30 FPS'te çekebiliyor. Bunun yanı sıra 11 Pro'da herhangi bir kamera değişimi yok. Ancak'ın üstünü altını çiziyorum. F'de böyle bir 1x'e geçebiliyorsunuz. Ama şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani
düşük ışıktaki berbat bozulmalara rağmen böyle noise sanki daha az gibi diyeceğim ama iki görüntü de öyle pek de kullanılabilir gibi duruyor mu derseniz. Hadi bakalım. Bence maalesef ikisi de hiç ama hiç düşük ışıkta ve hatta gündüzde bence. Gündüz testlerini başka zaman yaparız. Kullanabilir durumda değiller. Evet. S20F'nin 4K 30 FPS Pro video modunda dijital sabitlemesi, AIS'i kapalı 11T Pro 8K 30 FPS şey yok. Buna yanlış hatırlamıyorsam 16 dakika video sınırı var ve AIS'i açamıyorsunuz. Ve 8K moduna geçtiğinizde AI 8K yazıyor. Yani AI kamerasını açın diyor ama AI kamerası bunda ne işe yarar açık konuşmak gerekirse bir şey söyleyemeyeceğim. Hiç ilgimi çekmedi desem yalan olur. Yalan olmaz daha doğrusu. Yani burada benim söylemek istediğim şey şu. En önemli konu. Yani OIS olmayışı 11T Pro'yu ciddi, bayağı ciddi manada yaralıyor. Şurada köpek mi var? Köpek varsa karşıya geçelim ya. Evet, köpek var. Bende de köpek fobisi var. Karşıya geçebileceğiz mi? Evet, geçebildik. Köpek de şurada. Şöyle bir ağaca yaslanayım ve hani sabitle 8K nasıl? Hangisi daha iyi siz karar verin. Diyelim. Şimdi iki cihazda da 4K 60'a geçeceğim arkadaşlar. Hani böyle ışıklı bir sokakta, hani yeterince gece için çok yeterince ışık var. 4K 60 FPS çıkmak istiyorsunuz ki insanların 60 FPS sevdiğini biliyorum. Ve 60 FPS'i görelim. Şimdi iki cihazda kendi otomatik modlarında full otomatik bir şekilde yani. İkisinde de görüntü dengeleme açık. Zaten otomatik modda 11T Pro'da görüntü dengelemeyi kapatamıyoruz demiştim zaten. 4K 60 FPS. Öncelikle ben size bunu belirttim ama daha önce çok kez söylediğim bir durum vardı. S20Fe Pro modda video çekerken özellikle 4K 60 FPS'te AIS kapalı veya açık fark etmeksizin normal 4K 60 FPS'ten otomatik moddaki 4K 60 FPS'ten fark edilir derecede daha iyi çekiyor. Hani otomatik modu göstereceğim ben size. Ama fark edilir derecede daha iyi çekiyor. Şimdi ben otomatik moddan çıkıyorum ve size hemen Fe'nin Pro moddaki şeyini göstereceğim. Bakın bu projemiz kısmına bakın. Durduruyorum ikisini de 60 FPS'te. Pro modda ama Pro moddayken hiçbir ayara dokunmuyoruz. Her şey otomatikte. Evet. İki cihazda Pro video modunda ama ayarları otomatikte. İki cihazda 4K 60 FPS'te. İki cihazda da 11T Pro'da da görüntü dengeleme diye geçen S20F'de video sabitleme olarak geçen ayar açık. Buradaki görüntü bu şekilde yürümeye başlıyor. Ya ışıklı bir ortam. Yürüyoruz. En böyle çekilesi ortamlardan biri bence gece. Ha bana kalsa 4K 24 çekerim ben burada çünkü 4K 24'te gerçekten artıyor ama performans. 11T Pro'da bunu test edebileceğimiz bir şey ayarı yok. 4K 24 ayarı yok. Hani şöyle bir enstantane hızını ayarlarsanız böyle bir şey yaparsanız 1 bölü 24 vesaire yaparsanız orada çeker diyeceğim ama yok yani arkadaşlar. Hiç öyle zorlamaya, kendi içinde doğal bir mod yokken öyle zorlamaya gerek yok bence. Böyle kırmızı ışık şu an. Işığın yeşil yanmasını bekleyelim.
videoda kural ihlali yapmayalım. Heh, yeşil yanıyor. Yok ya, 60 FPS'te çok zor 11 Pro'nun nişan. Bakın düşünün, bir de şöyle bir durum var. Bunda 888 var. 888. Hani bunun... Dur ya, yanlış odaklama yaptık. 1200'ünü bir düşünün. Hani 11 TL kıyaslıyoruz ya biz bu cihaza. Mediatek'in video performansını bir düşünün. 888 gibi teorik olarak kağıt üzerinde görüntü işleme motorunun daha iyi olması beklenen bir kamerayı düşünün. Şöyle yürüyoruz. Ya 11 Pro'nun neyiz? Hakikaten iyi ya. Hakikaten gündüz de denemek lazım. Bunun gündüz videosunu da çekeceğim. Umberto Pro'nun E'si hoş arkadaşlar. Yani şu küçük küçük de biner. Şöyle bir kedi bulsak arkasından koşacağım da. Bu arada ben video boyunca sürekli gözlük beziyle olsun, gerek gözlük bezi çok elimizde mi? Kuru ve yeni bir peçeteyle kameraları sildim, hani ışıklarda flare olmasın diye, ama ne yaparsan yap belli bir ışık dağılması, ışık flare'ı oluyor. Flare derler artık, ne derseniz deyin. Ondan kaçış yok. Ondan ancak ya böyle en premium ürünlerde kaçarsınız. Hatta ben ara sıra bakıyorum. 13 Pro Max, 14 Pro Max, S22 Ultra, S23 Ultra. Pro Max'lerde bile belli bir seviyede oluyor. Özel bir çözüm olursa mesela Vivo X90 Pro Plus gibi, S22 Ultra ve S23 Ultra'da da var bu çözüm. Hani onlarda bir şey oluyor. Onlarda bir daha iyi oluyor. Ama en nihayetinde bu ürünler onlara göre bayağı orta segment ya. Bayağı orta segment. Şöyle Almanya fiyatları üzerine gidersek FE 600 euro, 11 T Pro da 500 euro falan, hatta 12 T Pro'yu da ben 650 euroya falan görmüştüm. 22 Ultra 1500 euro. 13 Pro 1400 euro. iPhone 13 Pro değil, Xiaomi 13 Pro. Pro Max de 1400 euro falan. Ha evet, S23 Ultra da 1500 euroydu. 1300, 1400, 1500, yani bu cihazların seviyeler nere? Bunlar nere? Şimdi iki cihazda da ben 4K 60 FPS'e devam, ama şöyle kendimi çekmek istiyorum. İnşallah kadraja sığdırabilirim. Şöyle parka girelim.
Durum bu şekilde. Evet. Şimdi bu iki üründe birbirine bağlı ama ben elimle tutuyordum. Böyle biraz daha uzaktan çekebilmek için tripoda bağladım burada. Şu sağ elimi alayım çünkü sol kol benim iflas etti. İki cihazda 4K 30 FPS'te insanları rahatsız etmek için, dikkat çekmemek için ben biraz az sesle konuşuyorum. Hem ses performanslarında görmüş olursunuz. İki cihazda Pro video modunda. Ancak ayarlarına ellemedim, dokunmadım. İki cihazda da görüntü sabitleme açık. Sadece az önceki senaryonun 30 FPS versiyonu. Bundan sonra da full tripodla tutarım. Tutmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ama öncekileri de görmek lazımdı. Evet, bir köpek gördük ve ben 3,5 atmaya başladım desem yalan olmaz. Burayı da bitirelim. Evet, zayıf noktam. Kedi buldum. Kediyi takip edeceğim. İki cihazda 60 FPS'te bunu da belirtmek istiyorum. Görüntü sabitleme vesaire açık. Ya diyelim ki gördünüz bir tane. Bunu takip etmek istiyorsunuz. İnşallah atlamaz oradan. Atlama oradan. Atlama oradan. Pişten. Bir bakayım. Şöyle. Şunu kıvırabilirsem. Alttan çekebilir miyim diye düşünüyorum da. Yok, kıvrılmayacak bunlar. Pişt, pişt. Gitme oradan. Gitti ya. Maalesef kaçırdık. Evet. Benim gibi telefonları olup olabilecek en tehlikeli, düşmesi en muhtemel yerlerden birine dandik bir bu ayakları bükülen şeyler var ya, o tripodla sabitlemeye çalıştınız. Kafayı yediniz çünkü. Sırf video testi yapalım diye. Bu testi yaptığınızda sonuç nasıl? Şu 11T Pro, bu S20 FE. Şöyle netleme testi yapalım. Ya diyelim ki dışarıda video çekeceksiniz. Pro modda. Her şey açık. Bu şekilde. Görüntü sabitlemeyi kapatacağım az sonra. Az sonra görüntü sabitlemeyi kapattıktan sonra o şekilde denedikten sonra bir de 4K 30 FPS. Çünkü siz bu tripodu bir yere sabitlediğiniz için aslında zaten görüntü sabitlemeye de ihtiyacınız yok. 3 şekilde göstereceğim. Hani sesim, görüntüm nasıl? Buna da karar vermiş olursunuz. Evet, iki cihazda da görüntü sabitleme kapalı. İki cihazda da 4K 60 FPS'te. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Şu gördüğünüz 11T Pro, bu gördüğünüz S20 FE. Bunun görüntüsü de bu şekildeydi. Bunu test yapmış oldum. Arkadaki dayı da bana bakıyor. Şimdi iki cihazda da 4K 30 FPS'teyiz. Video sabitleme kapalı. İki cihazda otomatik modda. Bunun gibi yok. Önce netlemeyi yapalım. Yaptık. Şunu yapalım. Arkadaki dayı hala bana bakıyor. Kendisine el sallasam diye düşünmüyor değilim. Şimdi ben bu iki cihazda da enstantaneyi 1/30'a çekeceğim. ISO'yu da sabit bırakacağım. Onu kendisi ayarlasın. Hani enstantaneyi 1/30 yaptığımda, çünkü bu cihazlar mesela 1/90 ayarlamıştır muhtemelen S20 F'de. Onu da bir ayarlayalım. Bu arada S20 F'de 1/50 ayarlamış, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 1/30'da gördüğünüz gibi flicker yapıyor. Çünkü şebeke elektriği 50 Hz ya. Ben bunu iki cihazda da 1/50 yapayım.
Tamam, hiçbir flicker sorunu yok. F'de de 1/50 yapayım. Çok güzel oldu o. Şimdi bu iki cihazın ben ISO'suyla oynamak istiyorum. İki cihaz da 1/50'de. İki cihaz da 50'de ISO olarak. Böyle kullanılabilir seviyeye getirelim. 400 ISO. 400 ISO. Düşük ISO'dayken sabitleyemiyor. Adını siz söyleyin. Netleyemiyor sanki 11T Pro. Şöyle 1000 ISO'ya getirelim. Yok, FE'de 1000 ISO yok. Hani direkt 1600 atlıyor. 11T Pro'nun bu güzelliğini sevdim ben. Şu an 800'de ikisi de. 800'de ışık alma kabiliyetlerini görüyorsunuz. Ne yapalım? 3200'e çıkaralım ikisinde de. 3200'de bu şekilde artık FE 3200'de patlıyor arkadaşlar. 11T Pro patlamıyor. Bu ne demek? Işık alma kabiliyeti 11T Pro'da az. Benim anladığım şey bu. 6400'e çıkaralım. Bakın 6400'deyiz. FE'nin 3200'ündeyiz. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi ben bunu 3200 alacağım. Çünkü FE'ye ancak burada yetişebiliyor. Öbüründe 1600'e getireceğim. FE 1600'de. Hatta ikisini de aynı getirelim. İkisini de 1600 yapalım. Ve white balance'la oynamak istiyorum. İkisinin de white balance'ına yok. 8000 Kelvin'de hiçbir şey olmuyor. 2000 Kelvin. 11T Pro 2000 Kelvin'de. FE 2300 Kelvin'de. Şimdi ben size bakın işin doğrusunu söyleyeyim. İşin doğrusu şu. Eğer mesela kullanmaksa 11T Pro, ben beyaz renkleri seven biri olarak 11T Pro daha iyi. Tamam, 11T Pro daha iyi. Hatta önüne de geçeyim. Hatta geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Çünkü ikisini de otomatik ayarladık. Manuel ayarladık. Ancak ikisini de otomatiğe aldığımızda, yani cihazların ayarlamasına izin verdiğimizde FE 2800 Kelvin'de çekiyor. "11T Pro Auto" diyor ama hangi ayarda olduğunu göstermiyor. FE'nin böyle bir güzelliği var. Bakın işin ISO'yu da otomatiğe alamıyoruz. İki cihazı da otomatiğe alayım ben. ISO'yu da, ondan sonracıma enstantaneyi de otomatiğe alayım. Şimdi her şey otomatikten. Benden de görün diye göstereyim ben. Bakın şimdi 11T Pro'da olanı söyleyeyim bakın. Siz burada sarı görüyorsunuz. Ve gerçek sarı bu. Tamam, Samsung'un sarı çekme eğilimi var. Bu gerçek ama sarı, burası sarı, beyaz değil. 11T Pro her zaman için çok yüksek ISO kullanmaya çalışıyor. Yüksek ISO'dan bağımsız beyaz çekmeye çalışıyor. Kendi ayarını ayarlasanız da beyaz çekmeye çalışıyor. FE'nin turuncu çekme, Samsung'un genel olarak turuncu çekme eğilimi bütün cihazlarında benim gördüğüm kadarıyla var. Ama burada hangisi daha gerçekçi? Bu. Ama FE. Ama insanların çoğu hangisini seçecek? 11T Pro'yu. Çünkü insanların çoğu, evet sarımtırak vesaire söylüyor ama gerçeği bile çekse FE'ye biraz abartıyor gibi geliyor bana. Ama burası turuncu. İkisinden hangisine yakın? STMF'ye yakın ışık olarak. Işıktan kastım renk olarak. Ama gerçeği ne? Gerçeği FE. Güzeli, hani ben soğuk renkleri seven biri olarak gerçekçisi demeyeyim ama böyle hoşuma giden biraz daha değil 11T Pro. Görüntü kalitesi olarak değil. Renk de white balance değil, beyaz ayarı değil. Ama gerçek değil white balance 11T Pro'da. Onu da söylemek lazım. İkisinde de yine 4K'ya devam ediyoruz ama şöyle bir şey denemek istiyorum ben. Hemen ISO'ya geçtim. Mesela iki cihazda 1250 ISO'ya ayarladım. Şeyde ayarlayamıyoruz. Cihaz STMF otomatikman kendisini 1250 ISO'ya ayarlıyor. Ve bakın görüyorsunuz daha fazla patlatıyor. Özellikle şu uçağın olduğu yerde gösterebilecek miyim?
Parmağımı hemen netledi, çok güzel ama şeyde netlemedi. Şöyle göstereyim. FE netlememeye inat ediyor. Şimdi iki cihazda da şöyle 400 ISO, hatta evet 400 diyelim. 400 ISO'da 1/30 enstantanede, o enstantaneyi de 1/50 yapalım. ISO'yu da 640. S20F 640 ISO 1/50 enstantane. Diğer tarafta da 1250 ISO enstantaneyi de şuradan 1/50 yapalım. Biraz arttırmamız gerekiyor. 2000 enstantane. 2000 ISO. Tekrar söylüyorum, 11T Pro'da 1/50 enstantane 2000 ISO. Diğer tarafta FE'den 640 ISO 1/50 enstantane 4K 30 devam ediyor. Hangisi daha iyi? Bakın ya normal şartlarda ben soldakini, yani 11T Pro'yu biraz daha tercih ederim. Bunun tek sebebi, renk olarak diyorum, tek sebebi şu. Ben beyaz renkleri seviyorum ama hangisi gerçekçi? Arkadaşlar kesin, açık, net, tekrar söylediğim üzere F'nin şu sarılık, yani sarı görüyorsunuz ya, o gerçek, çünkü ta tepemde 3 tane sokak ışığı var. Bunu dedikten sonra son olarak 8K'yı deneyeceğim, ön kamerayı deneyeceğim ve bu karşılaştırmayı bitireceğiz. Şimdi 8K, 4K 30 Pro video modunda ikisi de, ama otomatik ayarlarda. Bu otomatikle bakayım ben şuna. Yok, FE otomatikte değilmiş. FE otomatiği alalım. Tamam, FE ikisinde de otomatik. İkisi de otomatikten. 8K vs 4K, ikisinde de 30 FPS. 11T güzel, iyi, hoş. Pro, 11T Pro iyi, güzel, hoş ama ışığı patlatma, böyle ISO'yu çok yüksek yapma eğiliminde. Eğer Xiaomi kullanıyorsanız, bu 11T'de böyle midir bilmiyorum ama 888'li bir Snapdragon'lu cihaza Xiaomi'de böyleyse diğerlerinde de böyledir diye düşünüyorum. MediaTek'de olmasa bile Snapdragon'da da böyledir bir tane. Eğer böyle bir sabit video çekecekseniz bence bir ışık ayarlaması yapmanız gerekiyor. O ışık ayarlamasını ben şimdi yapacağım 8K'da. Evet, hakikaten gerekiyormuş diyeceksiniz. Şimdi bakın, bence patlatıyor. İkisi de patlatıyor. ISO'yu ben şöyle, bakın 2000 değil, 1600'e aldım. Enstantanede 1/50'de, hatta biraz daha bile arttırabilirsiniz ISO. 2000 olsun. Tertemiz bir görüntü. FE'de de 1/50'yi hemen sabitleyelim. ISO'yu da 640'a çektim. Bence iki cihazın da ideal görüntüsü bu. Durum bu şekilde. Hani başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir de bunu ne kadar kullanırım bilmiyorum ama çok güzel bir özellik var 11T Pro'da. Çok güzel bir özellik var 11T Pro'da. Log video çekiyor. Bildiğiniz log, renk atılmamış demeyin de hani bir format log video çekiyor. Onunla da bir çekeceğim, DaVinci Resolve üzerinde işlemeye çalışacağım. Yapmaya da bilirim ama bir denemeyi düşünüyorum. Onunla da çekim yapacağım şimdi. Görüntüde gösteririz. Şimdi log video 11T Pro'da ayarlar aynı. 1/50 enstantane 2000 ISO. Bunu posta renklendirir bir şey yaparım. Hani yapabildiğim kadar. Becerebilir miyim bilmiyorum. 1/50 enstantane ve 640 ISO S20F'de log video çekiyoruz dedik. Hemen ben bir karşısına geçeyim. Evet, görüntü bu şekilde. Şöyle şunu da şöyle göstereyim, hani kırmızı olsun. Onun rengine göre belki enstantane yaparım. Işık yaparım diyeceğim ya. İyice terimleri karıştırdık artık. Evet, görüntü bu şekildeydi. Bir de ön kamerayla denemek istiyorum. Ondan sonra bitti diyelim. Evet, ön kamerada şöyle bir sıkıntı var. Maalesef 11T Pro 1080p 30, S20F 4K 60, S20F ön kamerada 4K 60 FPS'te çekiyor.
video sabitlemeyi açamıyoruz S20F'de. 11'de burada da kapatamıyoruz. Öyle bir durum var. 1080p 60 fps ve altında S20F'nin ön kamerasında da ACE açabiliyoruz ama ben böyle bir durumda kapatmak istiyorum mesela. Yok, kapatamıyorsun. Bir de hani ACE'in açıldığı versiyonu da göstereyim 1080p 30'da ben. Evet, bu da ACE açık. Şöyle alalım, biraz da yürüyüş yapalım ve bunu bitirelim diyorum. Çık artık şuradan ya. Heh. Evet. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.